Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben iyi değilim hocam ya. Ne oldu abi? Abi videoları çekiyoruz haftada, bazen 4 video yayınlıyoruz. Genellikle en az 3 oluyor. Ama kanalımızda insanlar büyük bilgiyle izlerken, beğeni de atarken şunu yapmıyorlar. Abone olmuyorlar ve biz hala kaç aydır 4000 abone civarında geziniyoruz. 4500'üz şu an. Ve 1 yıldır bu işi yapıyoruz. Hani çoktan 10.000'i geçmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Bu yüzden de biraz üzgünüm hocam. O zaman buradan bir açık davet mi sunuyorsun abi? Ya şimdi biz genellikle videonun sonunda diyorduk hani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ya beğeni kısmına iyi bir talep var ama abone olun kısmında genellikle insanlar olmuyor ve aratıp bizi buluyorlar her hafta ya da Instagram'dan biz bunu paylaşınca linke tıklayıp geliyorlar. Ya büyük bir çaba sarf ediyorlar bu videoyu izlemek için. Halbuki abone olsalar zaten YouTube'da gezinirken karşılarına çıkacaktır bizim videolarımız. O zaman buradan Bizi izleyen değerli izleyicilere kanalımıza abone olmalarını istiyoruz. o zaman hemen videoya geçelim abi. Yalı Çapkını 57. bölümü konuşuyoruz. Son dönemin en kötü bölümü olabilir mi? Son dönemin çoğu anlamda en kötü bölümüydü. Reji anlamında, oyunculuk anlamında. İlk başta da zaten tretman anlamında, yani bir bölüm akışındaki sıkıntılar anlamında büyük bir problem var içeride ve bunu çözemiyorlar. İlginç yani, hani mesela 57 bölümlük bir dizide tek tutarlı ve düzgün ilerleyen karakterin bir misafir oyuncu olan Serter karakterini canlandıran kişinin olması moral bozucu ve üzücü de bir şey bir bakıma. Geçen haftaki bölümü beğendiğimizi söylemiştik burada değerli izleyicilerimize. Fakat o kadar ilginç bir şey oldu ki bu haftaki bölüm çok kötüydü. Geçen haftaya oranla bu kadar büyük bir düşüş nasıl olabiliyor abi? Ki geçen hafta çok güzel bir emare bırakmıştı bence senarist bize. Ana hikayenin yanına birkaç tane daha aksi ekleyerek güzel bir süre kurmuştu bence. Bu bölümde sanki yine başkası yazmış gibi bir eskiye dönüş gördük. Tekrardan Pelin'in bebeğinin kimden olacağı üzerine bir hikayeden ilerledik ve biz yarım saat boyunca başka hiçbir farklı hikayeye dalamadık ilk yarım saat özelinde. Ya bu çok saçmaydı, hani bakıyorum hani ya diyorum ki bu dizide başka karakterler de var. Biraz buradaki aksiyonu keselim, biraz merak ettirelim diye düşünülmesi lazım. Ve bir bölümün de şöyle ilerlemesi lazım baktığında. Bu bölüm Pelin'in kaçırılarak Serter tarafından Seyran'la Ferit ve Pırıl'ın bunu arama mücadelesini uzun bir vakte yayarak izleyeceğimiz bir bölüm olmalıydı. Ama nitekim Serter Şamaroğlan'ına döndü ve böyle bir düşme muhabbetine de getirdiler mevzuyu ki çok da alenen açık bir şeydi yani çocuğun düşeceği. Bu bir tretman yazımındaki hatadır değil mi? Tabii yani bu yapıyı ben zaten kurduğunu düşünmüyorum. Bence Günger Bey şu tarz yazıyor süreden de dolayı. Genel olarak şöyle bir şey yaptığını düşünüyorum. İlk bir bölüm hikayesi çıkartıyor. Sonra direkt bunu yazıya geçiriyor. Şimdi tretmanda şöyle bir şey oluyor senaryodan önceki aşamadır aslında. Diyaloglarsız bir senaryo akışı yaparsınız. Karakterlerin oradaki duygularını ve ne yaptıklarını yazarsınız. Sahneleri yazarsınız. Evet ve o sahnelerden de bir matematik kurarsınız. Şimdi bu sahneden sonra bu gelsin ki tempo artsın ya da şimdi çok duygusal ilerledik biraz eğlenceli bir şey ekleyelim diye ayırırsınız. ABC hikayeleri vardır. Bunlar detaydır tabii ki. Ama aslında şudur matematik. Hep bir merakta bırakma. Mesela bir olay olur. Daha sonrasında olay hemen kesilir. Biz başka bir hikayeye geçeriz. Bir yan hikaye olabilir bu. Sonra tekrar o hikayeye döneriz. Bu da bizi hep bir merakta bırakmayı çabalar. Ya da duygusal bir sahne ise hemen o duygu değişimimizi de bize hazırlar aslında tretman matematiği. Fakat bu dizide şu var. Bir sahne başlıyor. Yarım saat 45 dakika boyunca aynı aksta ilerliyoruz ve bu aynı akstan dolayı da seyirci başka bir hikayeye yönelmiyor. Aynı hikayede devam ediyor. Bu aslında bir dijital dizi mantığına dönüyor bir bakıma. Tabii mesela sen ilk 45 dakikayı direkt kes, bir bölüm dijital dizi çıkartabilirsin ama onun için de tabii sıkıcı olur. O yüzden de böyle bir sıkıntı var. Şimdi televizyon mecrasına iş ürettiğinde genellikle senin birçok hikayen de vardır ve sen bir bölümde 2-3 farklı konuya değinmek istersin. Ana hikayenin tabii ki de en çok süreyi alan hikaye olur. Bir saatini belki de alır ama parça parça alır. İlk biraz 10 dakika gösterirsin. Sonra araya bir 10-15 dakika farklı şeyler girer. Sonra tekrardan oraya döneriz. Ya bu ciddi anlamda bir yapı kurumu sıkıntısı ve bazı bölümler bunu iyi yaparken çoğunun da genellikle ilk sezondan beridir bu konuda sınıfta kaldığını düşünüyorum. Geçmişteki senaristler her ne kadar tecrübesiz olsalar da daha iyi bir yapı kuruyorlardı. Özgün hikayeler yaratamasalar da, dizinin reytinglerinin düşmesindeki ana sebep olsalar da yine de onların bir planı vardı ve plana sadık kalarak ilerliyorlardı. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Ortada hiçbir şey yok ve tamamen haftalık olarak yazılan, tamamen anlık olarak günü kurtarmaya yönelik hamleler görüyoruz ve en basit şekilde yazılıyor. Ben bu kadar klişe şeylerin her bölüm yazılmasını anlamıyorum yani bir noktada. Çok üzüyor beni bu. Dilersen hemen bölümün detaylarına geçelim. Yine iki aksımız vardı. Zaten geçen haftaki incelemelerde de bundan bahsetmiştik. Orhan'ın hapis süreci ve bebeğin babası kim? Onun dışında yan hikayelerde mevcuttu. Fakat bölümün hikayesi komple bu iki aksa
sırtını dayamıştı. Dilersen hemen ilk başta Orhan hapis muhabbetini konuşalım. Zaten çok fazla ilerleyen bir aks değildi o. Ne oldu orada? Seyran bölüm başında babam şikayetini geri çekecek diye Ferit'e söyledi. Fakat şikayet geri çekilmedi. Orhan tutuklu yargılama aldı ve hapise gönderildi. Sonrasında da Kazım ve Ökkeş Ağa'nın bir kumpas planı vardı. Bu kumpas planı neydi? Hapishanede yaşanacak bir arbede sonucu Orhan birini bıçakladı gibi göstermekti. Evet, yani zaten bahsettiğimiz sıkıntılardan birisi de buydu. Bu olay geçen bölümün ana olayıydı. Şimdi siz bunu diğer yan hikaye taşıdınız ama o kadar önemsiz bir şekilde aktardınız ki çok havada kaldı. Yani aslında çok büyük olaylar yaşadı Orhan içeride ama çok hızlı bir şekilde geçiştirildi. Diğer hikayeye daha çok önem verildiği için. Başlıca sıkıntılardan birisi buydu. Yani şimdi Seyran bir fedakarlık yaptı. Babasının şikayetini geri çekmesi üzerine Ökkeş Ağa'nın yeğeniyle tanışması için bir buluşma ayarlanacaktı. Seyran böyle bir fedakarlık yaptı. Bunu kimseye de söylemedi tabii ki. Ferit için yine fedakarlık yaptığını görmüş olduk bir kez daha. Aslında büyük bir olaydı bu ama bunu iyi gösteremediklerini ben gördüm bu bölüm. Şikayetin geri çekilme karşılığında senin de bahsettiğin gibi Seyran Ökkeş Ağa'nın yeğeniyle tanışacaktı. Nasıl buldun o sahneleri? İşte Kazım Ağa'nın Seyran'a şiddet falan uygulamayacağım, merak etme seni bir şeye zorlamıyorum deyip aslında tekrardan bir şeye zorladığını görüyoruz. Şimdi diziye yeni dahil olan Ökkeş Ağa'nın yeğeni karakteriyle Seyran hastanede zaten çarpışıp tanışmışlardı. Kısa bir diyalog geçmişti aralarında, bir çay kahve muhabbeti olmuştu. Bu bölümde görücü usulü kör bir buluşmada şans eseri karşılaştılar. Yine bir çarpışma oldu. Arka kapıdan çıkarttı. İnanılmaz saçma bir mantık hatası ile birlikte. Daha sonrasında muhabbet ettiler. Birbirlerine aslında ayarlanmış kişi olduklarını gördüler. O esnada da Ferit geldi. Yani ilginç bir konuşmaydı. İşte Ferit'e şey falan dedi Seyran. Okuldan arkadaşım. Ferit zaten hiç sorgulamadı, adam bitik halde olduğu için falan. Bir yeni giren karakterin olaylara bağlamak için eklenmiş olduğunu gördük burada tekrardan. Dizilerimizde sıklıkla olan bir durum bu. O yüzden beni çok sarmadı açıkçası ikisini de olay yerine götürmesi falan. Bilmiyorum hocam ya. Çok gerekli değildi sanki. Tabii dizinin ana aksı bu bölümde bebeğin babası kim süreciydi. Bu süreç içerisinde neler oldu? Pelin'le Serter parkta buluştu. Ferit onları bastı. Alelade gereksiz bir sahneydi. Serter dedi ki bu böyle olmayacak, ben Şehmuz'a gidiyorum. Dayı Şehmuz'a gidildi. Paralel. Zaten Şehmuz da dedi ben bunları ikinci defa duyuyorum ya falan dedi. Komik bir sahneydi. Daha sonrasında Şehmuz da işin içinden çıkamayarak Halis Korhan'ı devreye soktu. O noktada da bir test yapılma kararı alınır derken de doğum başladı. Ama çok erken bir doğumdu bu. Bu bebek ölü mü doğacak soru işareti konuldu ve 58. bölüme de tekabül edecek hikaye de ortaya çıkmış oldu. Anne veya bebek, seçiminizi yapın. Yani aslında seçim de çok belli. Bu olayın buraya geleceği de çok belliydi. Seninle daha ilk sezonda yaptığımız incelemelerde, birlikte yaptığımız incelemelerde teorilerde konuşuyorduk. İşte Pelin hamile çıkar ondan sonra o düşürür falan diye konuşmuştuk. Sonra bu sezon başına tekrar döndüğünde de bu muhabbetleri yapmıştık. Birkaç bölüm önce de tekrar konuşmuştuk. İnsanlar şeye çok odaklandı. Bu çocuk Ferit'ten değil işte Serter'den olabilir ya da bu çocuk Ferit'ten muhabbetine çok odaklanmışlardı. Ama aslında yanlış düşünüyorlardı. Fark etmezdi ki. Zaten bu çocuk düşecekti her türlü. Yani senaristi biraz tanıyorsanız arkadaşlar. Bunu böyle yapılacağı çok barizdi ve en kötü şekilde bence bir düşme hikayesi yazıldı. Bari birisi neden olsaydı da oradan bir kendisini suçlama hikayesi izleseydik farklı karakterler özelinden. Kız yaşadığı bütün ağır olayları gözünün önüne getirerek çocuğu düşürdü en sonunda bütün stresiyle birlikte falan. Hani şu an düşürmedi de büyük ihtimal Pelin'i seçecekler diğer bölüm ve çocuk hayatını kaybedecek yani bir noktada. Çünkü şöyle bir şey var. Çocuğun kimden olduğunu bilmedikleri için çocuğu seçseler bu sefer daha büyük bir vicdan azabı çekecekler. En azından Pelin'in hayatta kalması Ferit'in de son gördüğü flashbacklerle birlikte en mantıklı tercih olacaktı. Vuruculuğunu yitirdi sahne, aslında çok büyük bir olay yazıyorsunuz. Ama oraya taşıdığınız süreç çok apaçık ve hiç olmayacak şekilde yapıldı ki. Yani mesela tek bir bölümde Pelin'in o başına bir şey geleceğini bize sezdirmeye çalışıldı ama zaten bölümlerdir sen bunu kuruyordun. Hep kız yok bayılıyordu, fenalaşıyordu bilmem ne. Çok değişiklik isterdi bence ama bunu yapamadılar. Bu arada yalıda herkes toplandığında Pelin geldikten sonra oluşan sahne de benim hiç hoşuma gitmedi. Ya orada bir zaten yönetmende bir brief verememe sıkıntısı var orada. İnsanlara ya bir herkes kadrajda bir şey söylemese dahi o durumun ruh duygusu içerisine bulundurulmalıdır ya. Erkekler bir put gibi duruyor. Orada kız fenalaşmış, büyük ihtimal çok kötü
kötü bir şey oluyor. Bağırıyor yani. Eyvah diyor, hiç yani hissetmediğim bir şey hissediyorum. Çocuğum düşüyor falan diyor. Zaten kötü bir oyunculuk var. Herkes de orada kadrajda gözüken. Kadraj dışında da flu'da gözüken insanlar da duruyor abi, biz herhalde gözükmüyoruz diyerek. Yani bana şunu anımsattı. Bu sahneye herhalde tamamen oyun verilmeden çekildi. Senaryo ortada, hemen çekelim paket edelim diye çekilmiş. Çünkü hali sahasından tutun, ifakatine kadar, ifakatinden tutun, zehrine kadar, zehrinden tutun, Şehmuz'una kadar herkes ne yaptığını bilmiyor. Etrafına bakıyor. Halbuki çok derin bir olay var orada. Biri doğuruyor ve aniden fenalaşarak doğuruyor. Çok büyük bir hata gibi geldi bana. Görsel anlamda da biz hiçbir şey olduğunu göremedik. Diyalogla verilmiş zaten. Senaryoda zaten başta sıkıntı var orada. Yazılmış olan sahne kurulumunda. Çocuğum düşüyor tarzında bir muhabbet. Yani ne bileyim abi, hani sizin işiniz bir noktada da görsellikle anlatmak değil midir bu işi? Bunun birçok yolu vardır ama bilemedim yani. Daha farklı bir tercih olabilirdi. Dilersen yan hikayelere geçelim. Sunan'ın hikayesi ufak ufak devam etmeye çalışıyor. Ferit'in hayalini gördü odada. İlginç bir sahneydi. Evet, sonra Ferit'le gerçekte de konuştular dışarıda. Biraz bana PR hamlesi gibi de geldi yani Ogemen'in yapmış olduğu. Tabii ki de falcı mevzusu bence iyi akıyor. Bence Sunan'ın hikayesinde şu anlık bir sıkıntı yok. Çok absürtleşse dahi en azından farklı bir şey izliyoruz. Benim açımdan bu iyi. Ha tabii ki de absürt bir durum var ortada. Mesela bölüm tanıtımında da o hayal sahnesindeki bir kareyi koyarak işte Yalı Çapkını başlıyor tarzında bir paylaşım yapmıştı mesela Star TV'de. Sosyal medyada yani Ferit'le Sunay'ı koymuştu burada. Yani hani Ferit'in düşünceleri daha tabii ki de hoşlantı gibi değil de Sunay'a bir şey duyuyor yani, oradaki bir ilgisi var gerçek hayatta. Çünkü sevdiği kadının bir kardeşi ve bayağıdır da onun hep iyi olmasını da istiyor. Abinin de yanına yakıştırmamasının sebebini bu bölüm duymuş olduk yani. O yüzden de Sunan'ın da zehirlendiğini şeyden dolayı da düşünüyoruz bir noktada. Bunu birisi de yaptırıyor olabilir Yalı'dan mesela. Evet, geçen hafta bu teorileri konuşurken yorumlarda da çokça bahsedilen ifakatin oyunu olabileceği bu falcı işinin yazılmıştı birçok kez yorumlara. Olabilir, çünkü bu bölümde de Ferit'in odasındayken Sunan'ın böyle balkona çıkıp işte ben bir daha gitmeyeceğim Allah'ım tövbe falan diyerek böyle bir triplere girdiğini gördük. Bu kadar etkilemesi falcı olayının bir şeye işaret. Birisi bu kıza şeyler yaptırıyor demek ki. Onun dışında Suna Kaya aksı var. O da çok kısa bahsedildi. Kaya dedi ki Londra'ya gidelim, taşınalım buradan, çocuğumuz olsun, mutlu bir hayata yelken açalım. Suna da dedi ki biz birlikte savaşmayacak mıydık? Ben de onu sormak istiyorum Günger Bey'e. Evet yahu, bunlar birlikte savaşmayacaklar mıydı? Böyle bir hikaye açılımı vardı, siz beğenmemiştiniz gerçi ama şimdi savaşmayacaklarını görmüş olduk. Şimdi Kaya'nın da bir hikayesi kalmadı ki, çocuğu bu kadar pasifize ettiyseniz gönderin annesiyle birlikte o zaman yani. Tabii Nükhet'in de bir hikayesi kalmadı ki. Kalmadı yani, işlemeyeceksiniz zaten bence gönderebilirsiniz. Zaten hazırda Pelin de yavaş yavaş diziden birkaç bölüm sonra çıkacakken başka bir şeye döndürün hikayeyi. Bence oraya doğru ilerleyecek yani. Onun dışında çok kısa Nevra'yı gördük. Ferit'e sinirli, bana bunu mu layık gördü, telefonumu bile açmıyor falan tarzı bir tutumu vardı. O hikayede hani devam ediyor arkadaşlar gibi bir izlenim yarattı. Önümüzdeki bölümlerde de devam edeceğini göreceğiz. Benim asıl değinmek istediğim bir konu var. Şimdi dizide uzun bir aradan sonra Seyfer sahneleri gördük. Evet. Bölüm başındayken arabada gördük. Bir de arabanın devamında taksi durağı üstünden bir Seyfer sahnesi gördük. Bir de müzik altı bir kesit gördük Seyfer üstünden. Bana o kesit hiç geçmedi. Tamamen yalandan yapılmış. Arkadaşlar bu diziyi tutan Seyfer var. En azından bölümü biraz Seyfer'le dolduralım diye konulmuş bir sahne gibiydi. Bölüme ket vuruyor aslında. Çok ilginç değil mi abi? Dizinin aslında eskiden beridir en önemli şey olan Seyfer'i artık diziye koyduğunuzda bölümün temposunu düşürüyor. Çok acayip değil mi abi? Bunu başarmak gerçekten alkışlanası bir şey. Yani sen ilk sezonda o kurduğun bu iki aşığın kavuşamama hikayesini şimdi tekrardan işlemeye çalıştığında, o kadar arayı açtıktan sonra o kadar eğreti duruyor ki abi. Yani hani diyorsun ki sen bunu yazdın da yine bir şey olmayacak ki, bunlar yine kavuşamayacak. Ya ben güzel klipleri izlesem de güzel çekilmiş bir şey olarak aklımda kalıyor, bana bir noktada geçemiyor. Bu noktada da abi yapılabilecek hiçbir şey yok. Keşke geçseydi ama çok da ayrı kaldıkları için bu durum böyle. Ya şunu söylemek lazım. Biz buralara nasıl geldik? Değil mi? 57 bölüm oldu. Hala Seyran'la Ferit birbirine seviyorlar. Ne zaman kavuşacaklar muhabbeti yapıyoruz. Abi yani biraz yol kat edersin ya. Hala Pelin mevzusu var dizide baktığında. Şimdi Allah'tan çıkacak. Nevra var. Onu da bir paket etmeleri lazım. Aileler var ortada. Hiçbir şey değişmedi. İlk sezonda da aynı mevzular vardı. Deneme tahtasına döndü bence dizi. Senarist de her bölüm farklı bir şeyler deniyor. Özellikle Suna karakteri üzerinden. İnanılmaz bir fantezilerini gerçekleştirdiği bir şeyler yazıyor. Umarız ki değişir bir şeyler ama ben de hiç zannetmiyorum bu sezon özelinde abi ya ne bölümdü. Vallahi billahi aklımdan çıkaramıyorum. O ilk 15 bölüm havası verdi diyeceğim bir şey izleyebileyim. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
düşünüyorsun? Vallahi artık önümüzdeki bölümlerle alakalı bir umudumuz kalmadı gibi bir şey. Bakalım neler olacak diyoruz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Video başında demiştim aslında. Tekrardan da bir hatırlatma geçmiş olayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Ayrıca şunu da söyleyelim kapatmadan. Fragman incelemesi de gelecek. Onu da çekeceğiz. O da hafta içi büyük ihtimal salı günü yayında olur. Kendinize şu anlık çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.